Merhaba arkadaşlar. İnsanın evrimiyle ilgili videolara devam ediyoruz. Bir önceki videoda insanı insan yapan özelliklerin, adaptasyonların yani uyarlanmaların başlangıcında insanın atalarının iki ayak üzerine kalkması olduğunu belirtmiştim. Kendi başına yani tek başına yalnızca insanın atalarının ayağa kalkmış olmaları insanın ortaya çıkmasına yetmedi. Yetmezdi de. Çünkü e, daha önce de sık sık vurguladığımız gibi insanı diğer hayvanlardan ayıran üst bilişsel faaliyetler esas olarak büyük beynin yani beynin büyümesinin özellikle de neokorteksin gelişmesinin bir sonucu. Dolayısıyla insanın bildiğimiz anlamda insanlaşma süreci büyük beyinler geliştikten ve neokorteks oluştuktan sonra başlıyor. Fakat neokorteksin oluşması, beyinlerin büyümesi için sürecin en başında insanın ayağa kalkmış olması gerekiyordu. İnsanın ayağa kalkmış olması büyük beynin ne giden yolu açtı. Fakat burada yaklaşık 1970'lerin ortalarına kadar paleoantropologlar arasında bir tartışma vardı. O tartışmada şuydu: insanın atalarında ilk önce ayağa kalkma mı gündeme geldi yoksa büyük beyinler mi gündeme geldi? Şimdi buna bağlı olarak bulunan fosil kayıtlardan değişik insansı türlerin yani hominin türler dediğimiz insanın ataları olabilecek türlerin ilişkileri belirlenme ve tartışılmaya çalışıldı. Bu 10 yıllarca süren bu tartışma en sonunda bulunan fosillerle birlikte kanıtlanmış oldu. Yani büyük beyinler sonraki bir iş. İnsanlaşma sürecini başlatan ilk olarak insanın ayağa kalkmasıydı. Şimdi insanın ayağa kalkmasıyla birlikte insanlaşma sürecinin başladığını söylüyoruz ama peki bu süreç nasıl gelişti? Şimdi bu soruya ilişkin popüler kültür dünyasında mutlaka sizin de defalarca görmüş olacağınız bir fotoğraf vardır, bir çizim vardır. O çizimde böyle bir ağaçtan aşağıya doğru sallanan bir maymun. Daha sonra bu maymun sırtı kambur biçimde iki ayak üzerinde yürümeye çalışıyor ama yani yere de oldukça yakın. Her an dört ayak üzerinde yürüyebilir. Daha sonraki karede maymun biraz daha dikleşiyor. Daha sonra iyice dikleşiyor ve günümüze geliyor. İyice dik halde ya işte bir kravatı oluyor ya da ne bileyim. Aslında 1900 herhalde 70'lerde ya da 60'larda çizilmiş bir resmin defalarca reprodüksiyonu yani yeniden çizilmesiyle oluşuyor. Şimdi doğal olarak bu resme bakan insanlar genellikle bizim geçmişte maymunlardan ayrıldıktan sonra belli bir tür geliştiğini, bu türün yavaş yavaş doğrulduktan sonra bir takım özellikler olduğunu, kısacası insanın ilk atasından bugüne gelme sürecinin böyle düz bir çizgide ve hep ileriye doğru, hep daha olumluya ve bugünü çağrıştıracak biçimde geliştiğini varsayıyor. Aslında bu doğru bir şey değil. Yani insanın evrimi böyle olmadı. Yani tek bir tür sürekli gelişerek bugünkü insana doğru gelişmedi. İnsanın evriminde böylesi tek bir ağacın dallanması gibi değil de çok değişik ağaçların birbirinin içine geçtiği karmaşık bir çatallanma ve dallanma süreci var. Şimdi bu süreç içerisinde belli insan atası soyları çıkmaz sokaklara girerek yok oldular.
Ve dolayısıyla bugünkü modern Homo sapiens sapiens dediğimiz insanın ortaya çıkması bu çatallanmaların sonucunda gerçekleşti. Yani geçmişe doğru gittiğimizde tek bir türden bizim evrimleştiğimizi söylemek doğru değil. Farklı türlerin melezlenmelerinin sonucu olarak da olmuş olabilir. Hatta bu olay paleoantropolojide sık sık tartışılan bir konu, bugün de hala çözümlenmiş değil. Örneğin bir yandan genetik mitokondriyal DNA dediğimiz araştırma tekniğiyle yapılan çalışmalar insanların 150-200 bin yıl önce insanların tarihsel ilk atasının sembolik olarak tarihsel Havva Ana deniliyor buna. 150-200 bin yıl önce Afrika'da yaşamış olması gerektiği sonucuna varıldı. Ona bağlı olarak da işte mitolojik Adem Baba var ama aslında Adem Baba ile ilgili yapılan çalışmalar yaklaşık 60 bin yıllık bir geçmişe işaret ediyor. Yani burada şöylesi bir durum var. Kuşkusuz bu mitokondriyal DNA ile yapılan tarihlemenin de belli marjları var. Yani yanılma payları var. Şöyle ki mitokondriyal DNA esas olarak anneden çocuğa geçen bir özellik. Fakat eğer anneden çocuğa fakat çocuklardan da yalnızca kızlara geçen bir özellik. Döllenmiş hücrenin yeni bireyi oluşturacağı sırada anneden gelen bu DNA yapısını hiç bozmadan çocuğa da geçiyor. Fakat çocuklardan yalnızca kızlarda bu varlığını sürdürebiliyor. Erkeklerde sürdürülemiyor. Diyelim dolayısıyla bir annenin hiç kız çocuğu olmadıysa dolayısıyla bu DNA, mitokondriyal DNA'da aksamalar oluyor. Yani neyse bir takım ayrıntılı konular var. Şu ayrıntılar bizi ilgilendirmiyor. Bizim için burada önemli olan insanın yani modern Homo sapiens sapiens'in Afrika'dan ortaya çıkmış olması ve oradan dünyaya da yayılmış olması. Bu bir tek merkezden dünyaya yayılma diyebileceğimiz bir özellik. Fakat bugün paleoantropoloji alanında çalışan bilim insanları bir de buna karşı çıkanlar da var. Yani onlar da diyorlar ki hayır, insan tek bir yerdeki tek bir soydan gelişerek oluşmadı. Dünyanın farklı köşelerine insanlar dağıldılar. Dağıldıkları yerlerde başka soylarla karıştılar. Dolayısıyla bu farklı soyların karışımının bir sonucu olarak insan ortaya çıktı. Bugünkü modern insan ortaya çıktı. Onların bu savlarını kanıtlayan veriler de var. Nasıl var? Örneğin bugün bütün insanların DNA'ları araştırıldığında yaklaşık %4'e yakın bir oranda Neandertal genleri bizim genlerimizin içerisinde var. Aynı biçimde Denisovalılar dediğimiz, yani Gürcistan'da özellikle Dmanisi diye bir mağara var. Bu mağarada bulunan bazı fosillerden Denisovalılar denilen farklı bir türün, yani insanlardan da işte modern Homo sapiens sapiens'in dışında Neandertallerden farklı bir tür olarak Denisovalıların da olduğu söyleniyor. Bunların genleri de bazı insan topluluklarında oranları değişik olmakla birlikte yaklaşık 4'e yakın onların da modern insanların genetik havuzunda bulunduğu ortaya çıkmış durumda. Ama tabii şimdi bizim buradaki tartışmamız açısından Homo sapiens sapiens'in tek bir türden bugünkü türe devamlı evrimleşerek geldiği mi, yoksa farklı insansı ata türlerin melezlenmesiyle mi ortaya çıktığı konusu bizim için ayrıntı bir konu ve bu sorunun yanıtının peşine düşecek değiliz. Yani bizi burada ilgilendiren bu değil. Bizi burada ilgilendiren insanın soy ağacının
O ikonik resimde olduğu gibi böyle belli bir ağaçtan aşağıya inen maymun önce dört ayak üzerinde yürüyor, sonra biraz yükseliyor, sonra dikleşiyor, kamburu düzeliyor. O şekliyle düz bir şekilde gelişmiş olmadığını kavramış olmamız gerekiyor. Bu bizim için önemli olan burası. Şimdi eskiden dedim yani 15-20 sene öncesine kadar insanın tarihsel atalarının Australopithecuslar olduğu düşünülüyordu. Fakat son yıllarda ve özellikle de Afrika'nın değişik köşelerinde bulunan bazı fosillerden sonra bu görüş değişmeye başladı. Yani örneğin şimdi Çat'taki bir bölgede bulunan Sahelanthropus chadensis denilen bir fosil var. Bu fosilin yaşı yaklaşık 7 milyon yıla kadar yaklaşıyor. Artı Orrerin tugenensis diye bir fosil var. O da 6-6,5 milyon yıl önceye dayanıyor. Yaklaşık 6 milyon yıl hatta daha öncesine uzanan Ardipithecus ramidus diye bir fosil bulundu. Bu fosilde insanın ataları ile ilgili tartışmalara yeni bir boyut getirdi. Şimdi bulunan bu 3 fosil, 3 yeni fosil, yani yaklaşık 6 ve 7 milyon yıl önceye tarihlenen bu fosillere bakıldığında ilk insanların, yani insanın ilk atası olabilecek tarihsel soyların hem iki ayak üzerine yürüdükleri, aynı zamanda da ağaçlara çıkıp ağaçlarda da yaşayabildikleri anlaşılmış oldu ve bunların beyinleri kolayca tahmin edebileceğiniz gibi bugünkü insan beynine kıyasla son derece küçük, 300-400 santimetre küp civarında. Bir diğer insanın tarihsel ilk atalarına aday olabilecek tür Australopithecuslar. Şimdi Australopithecusların birçok alt türleri var. Yani Australopithecus cinsinin. Fakat bunların içerisinde Australopithecus anamemsis, Australopithecus afarensis, bir de Australopithecus africanus denilen 3 tanesinin, ki bunların fosilleri 3,5-4 milyon yıl önceye kadar gidiyor. Bunların hepsi de iki ayak üzerinde yürüyorlar. Fakat bunların da beyinleri son derece küçük. Yani 350-400 santimetre küp arası. Paleantropologların insanın tarihsel atası olarak tartıştıkları bu iki grup, yani birincisi 6-7 milyon yıl önceye dayanan 3 grup, 6-7 milyon yıl önceye dayanan 3 grup, diğeri de Australopithecusların 3 türü. Bunların insanın tarihsel atası olup olmadığına yönelik tartışmalar paleantropolojide bütün hızıyla devam ediyor ama bu konu bizi ilgilendirmiyor. Bizi burada ilgilendiren bütün bu fosil örneklerden çıkan sonuç şu: insanın ataları ilk olarak ayağa kalkmışlardı. Ayağa kalktıktan sonra ta Homo erectus'a gelene kadar, yani Homo erectus'un tarihi 1,5-2 milyon yıl önceye dayanıyor. Bu döneme kadar insanın atalarının beyinleri yaklaşık bir maymun, yani şempanze ya da işte goriller, onların beyin hacmine yakın. Ama Homo erectus dediğimiz dik duran insanla birlikte 900-1000 santimetre küpe çıkıyor beyin hacmi. Daha sonra da kademeli olarak artarak Neandertallerde 1400 santimetre küpe kadar yükseliyor. Demek ki burada bizim için önemli olan insanın ilk tarihsel ataları yaklaşık
bir buçuk milyon yıl önceye kadar küçük beyinli ama iki ayak üzerinde yürüyen canlılarda. Bu noktada tartışılan önemli konulardan birisi de insanın ilk atalarının ayağa neden ve nasıl kalktıkları. Şimdi bu aslında ilginç bir soru. Bilmem hatırlayacak arkadaşlar olur mu? Bu videolar dizisinin başlarındayken bir ara bilimsel araştırmalarda neden sorusunun pek sorulmaması gerektiğini, çünkü nedenin Aristoteles'in teleolojik yani erek bilimsel anlayışına kapıyı araladığını ve bu nedenle de yanlış anlamalara yol açabilecek bir önerme olduğundan söz etmiştim ve bilimde nedenden çok nasıla yanıt verilmesi gerektiğinden söz etmiştim. Bu noktayı vurgulamamın nedeni şu. Şimdi insanın ilk ataları ayağa kalktılar. İyi de onları ayağa kalkmaya zorlayan neydi? Ya da bu soruyu aslında doğal olarak Türkçenin yapısından da kaynaklanarak şöyle de sorabiliriz. İnsanın ilk ataları neden ayağa kalktılar? Ama işte burada neden dediğimiz zaman olaya bir amaçlılık katmış oluyoruz ve amaçlılık kattığımız için de verilen yanıtlar da burada kafa karıştırabiliyor. Yani ne demek istiyorum? Şimdi buna somut bazı örnekler vereyim ki konu iyice anlaşılsın. Şimdi örneğin insan tarihsel atalarının ayağa kalkmalarıyla ilgili olarak ortaya konulmuş çok sayıda teori. Yani bu teorileri ortaya atanlar da öyle sıradan insanlar değil. Her birisi değişik bilim alanlarında paleoantropolojiyle ya da işte insanın evrimiyle ilgilenen bilim insanları. Örneğin bunlardan bazılarını kısaca size hatırlatmak istiyorum. Bir tanesi takip teorisi. Şimdi bu teoriye göre ilk insanların ayağa kalkmalarının nedeni savanalara geldikten sonra, ormanlık alanlardan çıkıp savanalara insanlar geldikten sonra bu geniş düzlüklerde bir takım hayvanları avlayabilmeleri için avlarına gizlice yanaşmaları ve taş atarak onları öldürmeleri gerekiyordu. Avlamaları gerekiyordu ve bunun için ayağa kalktılar diyor. Bu teorinin öne sürdüğü olay bu. Çünkü insanlar bir yırtıcı hayvanlardaki gibi pençeleri, dişleri yani saldırıp avlanma yetenekleri yok. Ancak taşlarla ya da sopalarla avlarını yakalayabilecekleri için zorunlu olarak ayağa kalktılar diyorlar. Bu bir neden oluyor. Bir başka teori erkeklerin ayağa kalkmalarıyla birlikte cinsel organlarını teşhir ederek dişileri cezbettikleri ve bu şayet bir üstünlük sağladıklarını söylüyor. Evet, bu da bir teori. Yani insan niye ayağa kalktığına ilişkin ortaya atılan böyle bir teori de var. Bir başka teori gelişimini geç tamamlayan insan bebeği yavrularını annelerini taşımak zorunda oldukları ve dolayısıyla da bunun için ayağa kalkmak zorunda olduklarını söyleyen bir teori var. Yani bu teoriye göre ormandan savanaya insanlar geçtiğinde tüylerini kaybediyorlar. Tüylerini kaybettiği zaman çocuklar annesinin sırtında ya da sırtında taşıyamayacakları için, tüyleri de bulunmadığı için zorunlu olarak çocuklarını kucaklarına taşımak zorundalardı. Bunun için de ayağa kalkmak zorunda kaldılar. Teorilerden birisi de bu. Bir başka teori insanların ayağa kalkmalarıyla birlikte görüş açılarının genişlemesi, böylelikle kendilerine yönelik saldırıları önceden fark etmeleri ve takip edecekleri avları yakalayabilmeleri için bu şekliyle bir avantaj sağladıklarını söyleyen bir teori var. Bu da ayrı bir teori. İnsanın atalarının neden ayağa kalktığına yönelik açıklamalar açısından. Bir başka teori erkeklerin çocuk bakımı nedeniyle bulundukları noktadan fazla uzağa gidemeyen, çocuklarla
sürekli ilgilenmek zorunda olan kadınlara erkeklerin avladıkları etleri getirmek için ayağa kalkmak zorunda olduklarını söyleyen bir başka teori de var. Bu da ilginç bir teori. Bir başka teori insanın ilk tarihsel atalarının sulak alanlarda evrimleştiğini söylüyorlar. Bu teoriye göre sulak alanlarda yaşayan maymunlar suların içerisinde iki ayak üzerinde yürüyerek avlanma ve yiyecek aramaya çalıştılar. Ve dolayısıyla bu nedenle iki ayak üzerinde yürüdüler. Zaten tüylerini dökmelerinin nedeni de buydu. Sulak alanlarda yaşadıkları için. Bu da ayrı bir teori. Bir başka teori ormanlık alandan çıkan insanın ilk atalarının savanalarda zaman zaman karşılaştıkları tepelere ve yüksek yerlere tırmanabilmek için iki ayak üzerinde kalkmak zorunda olduklarını söylüyor ve dolayısıyla iki ayak üzerine kalkmayı bu biçimde açıklamaya çalışıyor. Bu konuyla ilgili teorilerin hepsi bunlar değil. Bunların dışında başka değişik çeşitlemeler ve farklı teoriler de var. Fakat bunların ayrıntılarına girmem gerekmiyor. Kuşkusuz bu teorilerin bir kısmı size de pek inandırıcı gelmemiş olabilir ya da bazıları hatta komik de gelmiş olabilir. Örneğin diyelim su maymunu hipotezi gerçekten oldukça komik bir varsayım. Çünkü yani Afrika gibi bir yerde sulak alanlarda bir su maymununun gelişmesi tamam belki olabilir ama böyle bir ortamda timsahların, hipopotamların, bir takım böyle sucul, tehlikeli hayvanların olduklarını düşündüğünüzde yani hiç olacak iş gibi değil. Yani timsahların cirit attığı bir ortamda bir su maymunları suyun üzerinde yürüyerek böylesi bir yeteneği geliştirmeleri akıl alacak gibi bir şey değil. Kuşkusuz bu söylediğim nokta biraz önce saydığım teorilerin birçoğuna da uygulanabilir. Şimdi dikkat ederseniz insanın atalarının ayağa kalkmasını bu biçimde belli nedenlere bağlamaya çalışmak aslında mevcut olandan geriye doğru gitmeyi ve bunu mantıklı hale kılmayı gerektirebilecek bir düşünce tarzı gerektiriyor. Dolayısıyla da buna biz teleolojik yani erekbilimsel yani belli bir amacı gözeterek olayları açıklama çabası diyoruz. İşte bu yüzden bilimsel çalışmalarda neden sorusunun pek sorulmaması gerektiğini daha çok nedenden çok nasılla yani nasıl bu insanın ilk ataları hangi uyarlamalardan, hangi adaptasyonlardan geçerek ayağa kalktılar ya da ayağa kalkmanın onlara sağlayacağı avantajlar nelerdi diye soruyu sormamız gerekiyor. Şimdi bu açıdan konuya baktığımızda aslında insanın atalarının ayağa kalkmış olmaları son derece kafa karıştırıcı bir olay. Çünkü o kadar kafa karıştırıcı ki ilk bakışta baktığımızda insanın atalarının ayağa kalkmış olmalarının insana getireceği yükler ve sıkıntılar yararlarından çok daha fazla gibi gözüküyor. Ne demek istiyorum? Bunu açıklamaya çalışayım. Şimdi bildiğiniz gibi dört ayaklı hayvanlar dört ayak üzerinde yürürken vücutları dengeli bir biçimde yere basar. Ve dolayısıyla yer çekiminin etkisini o kadar fazla hissetmezler. Oysa ki kalkıldığında yürürken aslında iki ayakta değil, tek ayak sürekli olarak yere bastığı için bu sefer buna bağlı olarak hem dengenin korunması hem de vücut ağırlığında taşımak açısından vücudun yapısında bir takım çok önemli değişikliklerin olması gerekiyor. Şimdi nasıl değişiklikler olması gerekiyor? Şöyle düşünün, bir kedi ya da bir köpek düşünün. Herhangi bir kaza geçirdi. Diyelim bir ayaklarından birisi koptu.
Mutlaka çevrenizde görmüşsünüzdür. Üç ayaklı kedi ya da köpek ya da işte ne bileyim başka hayvanlar. Üç ayaklı olmasına rağmen yaşamını başarıyla sürdürmekte pek zorlanmazlar. Yani dört ayak yerine üç ayağın olması onların yaşamlarını çekilmez ve sürdürülemez bir biçimde etkilemez. Ama bir insan tek ayağı olmadığı zaman bütün her şey değişiyor. Bu noktada insanın ayağa kalkmış olması onun için aslında önemli bir risk faktörüydü. İkinci bir özellik, şimdi ayağa kalkmamızla insanın atasının ayağa kalkmasıyla birlikte ister istemez vücutta buna bağlı değişiklikler olması lazım. Bir kere iki ayak üzerinde bütün vücudun yükünü taşıyabilmesi için kalça eklemlerinin güçlenmesi, ayak kemiklerinin kalınlaşması ve buna bağlı olarak pelvis dediğimiz bu basenleri oluşturan, kalçaları taşıyan kemiklerin de kalınlaşması ve güçlenmesi gerekiyordu. Peki bütün bunlar neye yol açıyor? Bu ister istemez kadınlar açısından söz konusu olduğunda kadınların pelvis kemiklerindeki doğum kanalının darlaşmasına yol açıyor. Bu da kadınların giderek daha zor doğum yapmalarına neden oluyor. Çünkü kemikleri kalınlaştığında ve doğum kanalı daraldığında doğal olarak doğum yapmak daha da zor hale geliyor. Bu birinci sakınca. İkinci sakınca, diyelim dört ayaklı hayvanların iç organlarını düşünün. Bağırsaklarını, kalbini, böbreğini, midesini. Bütün bunların ağırlığı dört ayağın üzerinde eşit biçimde dağıldığı için bu organların birbirleriyle ilişkileri daha rasyonel bir biçimde yürütülür. Çünkü bu şekliyle bu hayvanlar, dört ayak üzerinde yürüyen hayvanlar vücutlarındaki yer çekiminin ağırlığından bu biçimde yararlanmış olurlar. Oysa ki bizim iki ayak üzerine kalkmış insanları düşünün. Şimdi bizim kalbimizi düşünün. Kalbimiz esas olarak vücudumuzun üst kısmında bulunuyor. Şimdi kalbin sürekli kan pompalaması gerektiğini göz önünde tutun. Ve en önemli organ olarak da beynin kafatasında bulunduğunu. Dolayısıyla ayağa kalkmış olmak kalbin aşırı ve zorlanarak çalışmasına neden oluyor. Zaten dikkat ederseniz yeryüzündeki insan ölümlerinin yaklaşık 1/4 kalp rahatsızlıklarına bağlıdır. Neden bağlıdır? Çünkü insan kalbi hiç durmaksızın sürekli çalışmak zorunda ve öyle bir çalışmak zorunda ki göndermesi gereken kan miktarının en yoğun bulunduğu kısımlar vücudun üst kısımları. Ve dolayısıyla yer çekimine buna karşı sürekli bir mücadele etmek zorunda. Bir başka özellik, böbreklerimizin, midemizin, karaciğerimizin, diğer iç organların ayağa kalkmış olmaktan ötürü vücudun alt kısmına doğru yaptıkları baskıyı düşünün. Bu da ciddi sorunlara yol açıyor. Dolayısıyla değişik hastalıklarda bunun da büyük bir rolü var. Artı fıtık ve bel kemiği rahatsızlıklarını düşünün. Yani omuriliğimizin S şeklinde olduğunu biliyorsunuz. Fakat yer çekimine karşı dik yürümeyi sağlayabilmek için doğal olarak gelişmiş bu S biçimine rağmen omurlar ve omurgadaki sıkıntılar, o da çok ciddi bir sorun kaynağı. Yani belle ilgili şikayetlerin, bel ağrılarının bu kadar insanlarda yaygın olmasının nedeni budur. Yani siz hiç hayatında
bel şikayetinde ya da belinden şikayetçi olan bir kedi, köpek ya da başka bir hayvan gördünüz mü? Göremezsiniz. Çünkü onlar dört ayak üzerinde bulundukları için bellerine aşırı bir yük binmez. Oysa ki insanın bütün yükü belindedir. Dolayısıyla bu da çok ciddi bir sıkıntı. Hastanelere gittiğinizde hastanelerin en önemli bölümlerinden birisi de ortopedi bölümleridir. Ortopedide de ağırlıklı olarak bildiğiniz gibi ayak sorunları oluşur. Ayaklarla ilgili sorunlar. Özellikle ortopediyle ilgili bu kadar sıkıntıların yaşanmış olmasının nedeni de aslında dört ayak üzerinde değil de iki ayak üzerinde yürüyor olmamızdan kaynaklanır. Yani iki ayak üzerinde yürümek bu açıdan da bizim için oldukça sıkıntılı ve sorunlara yol açan bir durum. İki ayak üzerine kalkmanın insan bedenine olan etkilerinden kabaca söz etmeye çalıştım. Kuşkusuz mesleği tıp olan doktorlar ya da sağlıkçılar bu benim anlattıklarımın çok daha ayrıntılı, çok daha değişik boyutlarını da biliyorlardır ve bu konularda eklemede bulunabilirler. Fakat benim burada anlatmak istediğim şu. Demek ki ilk bakışta insanın ayağa kalkması, insana yarattığı sıkıntılar son derece fazla. Bu kadar sakıncalara ve bu kadar sıkıntıya neden olmasına rağmen insanın ilk atalarının ayağa kalkmış olmaları ve bunda ısrarla devam etmelerinin evrimsel anlamı nedir? Yani bu kadar sıkıntı ve soruna rağmen insanlar iki ayak üzerinde yürümekte neden ısrarcı oldular? Daha doğrusu iki ayak üzerinde yürümek insanlara nasıl bir fayda sağladı ki bu kadar sakıncasına rağmen iki ayak üzerinde yürümek giderek gelişti ve kalıcı hale geldi. Şimdi anımsayacağınız gibi daha önceki videolardan bazılarında evrimsel uyarlanmalarla ilgili yani adaptasyonlarla ilgili belli örnekler vermiştim. Örneğin bu örneklerden bir tanesi orak hücre anemisi denilen bir kanser türüyle ilgiliydi. Biliyorsunuz bu kanserle ilgili olarak yapılan araştırmalarda ilk başlarda Amerika'da genellikle şu görülmüştü. Bu hastalık daha çok ataları Afrika'dan gelen Amerikalılarda daha çok görülüyordu. Tabi bu ilginç bir bulguydu. Bilim insanları bunun üzerine gidip araştırdıklarında şunu gördüler. Şimdi Afrika'da biliyorsunuz sıtma hastalığına neden olan sivrisinekler son derece yoğundur. Ve dolayısıyla Afrika'da sıtma önemli bir sağlık sorunudur. Şimdi bu orak hücre anemisine yol açan genin yapısı sayesinde bu geni taşıyan insanların hemoglobinlerinde yani kanlarında hemoglobinin yapısında özel bir biçimlenme oluyor. Bu özel biçimlenmeden dolayı sıtma hastalığına neden olan sivrisineğin gönderdiği organizmalar bu hemoglobine tutunamadıkları için taşıyanlar açısından bir avantaj sağlıyordu. Orak hücre anemisine neden olan geni taşıyan insanlar vücutlarında sıtma hastalığına neden olan patojenlere karşı doğal bir koruma sağlamışlardı. Bu gen sıtma hastalığına karşı bir koruma sağladığı için Afrika'daki topluluklarda sıklığı giderek artmış. Yani Afrikalı birçok insan bu geni taşıdığı zaman sıtma hastalığına yakalanmıyorlar. Fakat uzun vadede sıtma hastalığına yakalanmamalarına rağmen bu insanlar uzun vadede süreçte orak hücre anemisi hastalığına yakalanıyorlar. Şimdi orak hücre anemisi ağır bir kanser türü ve genellikle kısa sürede ortaya çıktıktan belli bir süre sonra kişiyi öldürebiliyor. Peki bu kadar ölümcül bir
e, ölümcül bir hastalığa neden olan gen insanların gen haritasından neden elenmiyor? Elenmemesinin nedeni Afrika'da bu genin sıtma hastalığına karşı belli bir koruma sağlaması. O zaman ne olmuş oluyor? Demek ki kısa vadedeki yararı uzun vadedeki zararından daha yaygın ve daha genel olduğu için bu gen Afrikalı insanların DNA'larından silinmiyor. Şimdi buna benzer başka bir örnek daha vermiştim. O örnekte şuydu. Özellikle etin, çünkü biliyorsunuz insanın ilk ataları vejeteryandı. Yani ot ağırlıklı besleniyorlardı. Fakat süreç içerisinde insanın ayağa kalkmasıyla birlikte süreç içerisinde et ağırlıklı bir beslenmeye doğru ilerleyiş başladı. Et ağırlıklı bir beslenmeye doğru geçişin evrimsel uyarlanmalarından, yani evrimsel adaptasyonlarından birisi de etin sindirilmesini sağlayacak bazı enzimlerin insanda ortaya çıkmasıydı. Bu enzimlerden bir tanesi bütün insanlarda var. Fakat bu enzime yol açan gen aslında uzun vadede insan beyninde ve sinir sisteminde yıkıma neden olarak Alzheimer'ı tetikliyor. Dolayısıyla etin sindirilmesine kolaylaştıran ve bu anlamıyla da büyük yarar sağlayan bu gen uzun vadede, yani yaşlılık döneminde insanların Alzheimer hastalanmasına yakalanmasına neden oluyor. Biraz önce orak hücre anemisi örneğinde olduğu gibi burada da kısa ve uzun vadede kar ve zarar hesaplarına bakılıyor ve evrimsel açıdan kısa vadede sağlanacak yararlar, eğer o canlı türe ait bireylerin yaşamlarında bir kolaylaştırıcı ve olumlu etkide bulunuyorsa o varlığını sürdürüyor. Şimdi bu verdiğim bu örnek aslında birebir insanın atalarının iki ayak üzerine kalkmalarıyla ilgili olarak da gündemde. Yani insanın atalarının iki ayak üzerine kalkmış olmaları bugünden baktığımızda uzun vadede insan bireylerinin yaşam kaliteleri açısından çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek bir potansiyel taşıyor. Bu potansiyeli biz bugün çevremizdeki sayısız insanın çektikleri rahatsızlıklarda ya da hastanelere gittiğimizde hastanelerin belli bir bölümünde yatan hastalarla ya da buraya giden hastaların uğraştıkları sorunlarda görüyoruz. Yani kardiyoloji bölümüne gittiğimizde kalp rahatsızlıklarının bu kadar fazla ve sık olmasının nedeni esas olarak iki ayak üzerine kalkmış olmamız. Kalbin aşırı çalışıyor olması. Ortopedi bölümlerine gittiğimizde bacakla ilgili sıkıntıların bu kadar çok olmasının nedeni gene iki ayak üzerinde olmamızla ilgili. Çünkü bu, dikkat edin, çevrenizdeki kedileri, köpekleri, dört ayaklı hayvanları düşünün. Onların yaşamları sırasında hiç böyle ortopedik ya da kardiyolojik sorunları pek olmaz. Yani olmamasının nedeni de bu işte. Yani kısacası iki ayak üzerine kalkmış olmak insanlara biyolojik açıdan, sağlık açısından çok ciddi sorunlara neden olmuş olsa da evrimsel açıdan yararı bununla kıyaslanamayacak ölçüde fazlaydı. Dolayısıyla insanın evriminde insanın ilk tarihsel atalarının neden ayağa kalktıklarıyla ilgili konuları tartışırken bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Şimdi bu konuya bağlı olarak burada vurgulamam gereken bir nokta da insanın
neden ayağa kalktığına ilişkin soruya yanıt aramaya çalışmamız da pek mantıklı değil. Çünkü evrimin ilerleyişinde gelişmeleri bugünden geçmişe giderek neden sonuç ilişkisiyle açıklamaya çalışmak boşuna bir çaba olacaktır. Yani insanın neden ayağa kalktığını araştırmaktan çok insanın ayağa kalkmış olmasının sonuçlarına, bunun olası yarar ve zararlarına bakmamız gerekiyor. Çünkü bir biçimde bildiğiniz gibi türleşmenin tetiğini çeken olaylardan birisi bir canlı türündeki bireylerin çeşitliliğinin ortamla ilişkisinin diyalektiğine bakmamız gerekiyor. Yani ilk olarak canlının vücudunda bir değişiklik oluyor. Kendi ebeveynlerinden farklı bir birey ortaya çıkıyor. Fakat bu bireyin farklı olması çevre koşullarıyla ilişkilendirildiğinde o bireye bir avantaj sağlıyorsa o değişikliğe yol açan mutasyonun sonuçları o bireyin yavrularında da etkisini sürdürüyor. Böylelikle o popülasyonda, yani o türün gen havuzunda o mutasyonun yol açtığı özellikli taşıyan bireylerin sayısı giderek arttığı için bu mutasyon kalıcı bir hale geliyor. Şimdi insanın ayağa kalkmasıyla ilgili olarak konuya bu açıdan bakmamız gerekiyor. Fakat sürem yetmediği için bu konunun ayrıntısını bir sonraki videoya bırakmak zorundayım. Dolayısıyla bu videonun da sonuna gelmiş oluyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.